Neye ben diyorsan hayatını öyle şekillendirirsin. Bu yaratımın kodudur, varsayım yasasıdır. Her gün farkında olmadan tekrarladığın kelimeler sadece kim olduğunu tanımlamaz, kim olacağını da yaratır. İster bir fısıltı, ister cesur bir ilan olsun. Ben cümleleri senin kutsal imzandır. Zihninde, bedeninde ve hayatının görünmeyen alanlarında bile yankı bulur. Kadim bilgeliklerden modern bilime kadar herkesin hemfikir olduğu gerçek şudur: kimlik senin tarafından inşa edilen bir kavramdır. Oluşturduğun kimlik senin kaderini belirler. Sadece bir şey olmaya çalışman yetmez. Önce evrene ilan etmelisin ki gerçekliğin onunla hizalansın. Her dönüşümün, her mucizenin, her çöküşün arkasında bu sessiz yasa vardır. Her şey bir ben cümlesiyle başlar. Kimlik ve tezahürün mekaniğini bilmeksizin söylediğimiz her kelime hayatımızın mimarisinde bir tuğla olur. Burada her düşüncenin ve her kelimenin ardındaki görünmeyen gücü ortaya çıkarmaya niyet ediyoruz. Ben kelimesini gerekli bilinçle ve idrakla kullanırsan, evrenin buna karşılık verdiğini göreceksin. Ben olanım ifadesi, varoluşun, sonsuzluğun ve yaratıcı gücün en saf, en kutsal beyanıdır. Farkında olmasan da her ben dediğinde o kutsal varlığı, yaratıcıyı, Tanrı'yı ifade etmektesin. Sessiz ve kelimesiz bir farkındalıkla varoluşun merkezinde duran o güçlü ben. Musa yanan çalıda Tanrı'ya beni kimin gönderdiğini söyleyeyim diye sorduğunda yanıt ben olanım olmuştu. Çok basit ama sonsuz bir güç taşıyan bu söz varoluşun ta kendisinin tanımıdır. Bu ifade Tanrı'nın isminin ötesinde evrensel bir ilkeyi sembolize eder. Bilinçli varoluşun gücü her şeyin ardındaki yaratıcı enerji akışıdır. Ve en büyük sır aynı yaratıcı gücün sende de var olduğudur. Ben bir tanım değil, sihirli bir komuttur. Ne zaman ben yorgunum, ben başarısızım ya da ben şanslıyım desen sadece bir durumu tanımlamış olmazsın. Bilinçaltına ve evrene adeta gerçeklik emri verirsin. Ben cümlesi metafizik bir mesaj ve titreşim komutudur. Evren sadece arzularına değil, kim olduğuna yanıt verir. Sadece istemek güçsüz, yetersizdir. Ama ben bir ilahi varoluş ifadesidir. Yaratımın ve enerjinin dilidir. Anahtardır. Senin gerçek ismin doğduğunda verilen adın değildir. Bendir. Ve benden sonra söylediklerin etrafını nasıl gördüğünü ve ne yarattığını belirler. Dünyanı şekillendirir. Bu yüzden ben kelimesini bilinçsizce kullanmak hayatını yanlış kodlayabilir. Modern nörobilim ben ifadelerinin gerçekliğini ve gücünü destekler. Retiküler aktivasyon sistemi gibi beyin ağları söylediğin kelimelerle uyumlu verileri filtreler ve bulur. Ben başarısızım dediğinde beyin bunu kanıtlayan durumları çekip çıkarır. Ben güçlüyüm dediğinde ise odak değişir. Beyin yeni enerji kalıpları yaratır. Bu rastgele bir tesadüf değil, tamamen bilişsel ve evrimsel bir plandır. Yanlış kimlik seçersen evren bu planı izler. Ben yalnızım, ben beceriksizim gibi sözler gerçekliğine işlenir ve evren bu doğrultuda hareket eder. Bu çağrı otomatik ve şuursuz kimlik yaratımından uyanman için burada. Artık ben kelimesinin gücünü bildiğine göre kelimelerini özenle seçmelisin. Her güne başlarken kendine sor. Bugün hangi ben ifadesini kullanıyorum? Hayatımı nasıl inşa ediyorum? Geçmişini tekrar eden misin? Yoksa kendi geleceğini mi yazıyorsun? Şimdi yüksek sesle tekrarla. Ben farkındayım. Ben kendi gerçekliğimi yazıyorum. Ben benim. Sen düşüncelerin, koşulların ve geçmişin değilsin.
onların ötesindeki farkındalıksın. Asıl bensin. Unutma, oluşturduğun kimlikler senin kaderindir. Seçtiğin ben ifadeleri dünyanı şekillendirir. Bir başkasının sana dair düşüncesi yalnızca onun kendi iç dünyasının yansımasıdır. Asıl önemli olan senin kendini ne kadar bildiğin ve hayatla nasıl iletişimde olduğundur. Her yeni gün seçtiğin kelimelerle kaderini yazabilirsin. Ben yorgunum, ben deniyorum, ben şanssızım gibi ifadeler masum görünür. Ancak her biri gerçekliğinin tohumudur. O tohumlar büyüyüp senin düşünce, his ve davranış sistemin olur. Bir kimliğe dönüşür. Her ben bir tohumdur. Bir kez söylendiğinde toprağa karışır. Tekrarlandığında kök salar. Duyguyla sulandığında inanca dönüşür. Ve bu inanç sistemi senin gerçekliğe baktığın gözlük olur. Artık sadece ben kaygılıyım demezsin. Dünyayı kaygı penceresinden görmeye başlarsın. İşte bu yüzden kimlik kaderdir. Çünkü bir kez ben dediğinde evren geri kalan her şeyi bu ifadeye göre düzenlemeye başlar. Kimliğin kendini gerçekleştiren bir kehanet gibidir. Bilinçaltın sen fark etmesen de seni her an ciddiye alır. Bilinçaltın senin söylediklerini sorgulamaz. Sadece kaydeder ve ona göre bedenini, hislerini, davranışlarını düzenler. İşte bu yüzden gelişigüzel konuşmalar ve olumsuz tekrarlar seni sınırlayan bir sinir ağı oluşturur. Neyse ki beyin sabit değildir. Nöroplastisite diye bir süper gücün bulunmakta. Yani sinir sistemi ve beynin tekrarlanan deneyimlerle ve yeni niyetlere göre kendini yeniden yapılandırabilir. Yeni bir ben ifadesi söylediğinde yeni sinir yolları inşa etmeye başlarsın. Ve yeterince tekrarladığında yeni bir inanç sistemi yaratabilirsin. İlk kez ben özgüvenliyim dediğinde beyin bunu fark eder. Ama bu çok yenidir ve kolayca unutabilir. Ama bunu tekrar ve içine duygu da katarak söylersen bilinçaltın belki de artık böyleyiz demeye ve inanmaya başlar. İşte değişim süreci budur. Yeni kimlik, tekrar eden sinyal, fiziksel beyin değişimi. Bu sihir değil, biyolojidir. Eğer beyin ne söylersen onu kabul ediyorsa, o zaman bu ifadeleri her zaman bilinçli seçmelisin. İşte zihinsel düzeyde kendini yeniden şekillendirmek için kullanabileceğin bazı yöntemler. Ayna yöntemi. Aynanın karşısına geç. Gözlerinin içine bakarak yeni ben ifadelerini yüksek sesle söyle. Bu yöntem utancı ve öz yargıyı dağıtır. Örnekler: ben değerliyim. Ben en yüksek versiyonuma dönüşüyorum. Ben almaya açığım. İkinci yol tersine onaylama yöntemi. Sürekli söylediğin olumsuz bir ben ifadesini fark et. Örneğin ben yeterli değilim. Dur ve tersine çevir. Bu eski bir hikaye. Ben artık yeterliyim. Bu teknik bilinçli karar alma bölgesini aktive eder. Eski programları aşmanı sağlar. Üçüncü yol kimlik günlüğü. Her sabah dönüşmekte olduğun kişiyi yansıtan 3-5 adet ben cümlesi yaz. Hayatından küçük de olsa kanıtlar ekle. Örneğin ben odaklıyım. Dün projeyi tamamladım. Ben güçlüyüm. Tartışmayı sakince yönettim. Beyin tekrarlarla ve yeterli kanıtla yeni kimlik inşa edecektir. Dördüncü yol görselleştirme. Gözlerini kapat. Hayalindeki gelecekteki halini gör. O kişi nasıl konuşur, nasıl yürür, nasıl karar verir? Şimdi bunu söyle. Ben o versiyonum. Ben zaten buyum. Geleceğimle hizalandım. İç dünyan bunu gerçekten hissettikçe dış dünya onu takip edecektir. Beşinci yol olumlamalarla yeniden programlama. Yeni kimliklerini sürekli hissederek tekrar ettiğinde beyin daha hızlı yeniden yapılanır. Tekrar altyapıyı kurar, duygu sinyali güçlendirir.
Çünkü duygu dopamin gibi nörokimyasallar salgılar. Bu da beynin dönüşümünü hızlandırır ve pekiştirir. Olumlamaların çalışmadığını hissediyorsan, sebebi çoğu zaman sadece kelimelerde değil, onların ardındaki duygulardadır. Sözcükleri gerçekten anda var olarak ve bedende hissederek söylemelisin. Ancak o zaman bu programlama yöntemi çalışabilir. Eski ben ifadeleriyle savaşmak zorunda değilsin. Onları beslemeyi bırakman yeterlidir. Her yeni ben ifadesi beynine verdiğin bir komuttur. Evrene gönderdiğin bir mesaj. Yeni seçtiğin kimliğinin bir duyurusudur. Hayatında söyleyeceğin en güçlü kelimeler kendin hakkında söylediklerindir. Unutma, her ben cümlesiyle yeniden kendini kodlar ve geleceğini yazarsın. Kendini yeniden kodlamak. Beynin gerçeği ve hayali ayırt edemeyişinden faydalanmaktır. Her ben cümlesini beyin bir yazılım komutu gibi alır. İşler ve gerçeğe dönüştürmek için kendini yeniden yapılandırır. Bilinçaltı, ifadenin mizah mı, öfke mi, alışkanlık mı olduğunu sorgulamaz. Sadece komutu alır ve zihinsel, duygusal, hatta fiziksel sistemini ona göre düzenler. Ne yazarsan onu çalıştırır. Bu nedenle gelişigüzel düşünce ve iç konuşmalar tehlikelidir. Her tekrar edilen olumsuz ifade sınırlandırıcı bir sinir ağı oluşturur. Ama iyi haber şudur: beynin sabit değildir. Değişebilir, dönüşebilir, yeniden programlanabilir. Ve sen bu güce sahipsin. Nöroplastisite beynin süper gücü denilebilir. Deneyim, tekrar ve niyetle sinir ağların yeniden yapılandırılabilir. Her yeni ben ifadesi zihnine yeni bir yol açar. Bu yolla eski döngüleri bozabilir ve yeni izler, yeni bağlantılar oluşturabilirsin. Tekrar ve inanç yeni kimliğinin temelini oluşturur. Duygu tekrar edilen kelimelere gerekli enerjiyi verir. Ne kadar çok hissederek tekrar edersen zihin de o kadar derin iz bırakır. Olumlamalar işe yaramıyorsa kelimelere değil, arkasındaki duygulara odaklanmak gerekir. İçeride başka bir ses sürekli dediklerine itiraz ediyorsa orayı şefkatle gözlemleyerek ve hissederek yeniden yazmalısın. Olumlamaları bedensel olarak hissetmelisin. Gözlerini kapat. Derin nefes al. Kalbine yerleş ve sözcükler bedenini doldursun. Gerçek dönüşüm burada başlar. Unutma, sadece söylediğin veya duyduğun değil, gerçekten hissettiğin gerçek olur. Eski kimliklerle savaşmak yerine yeni kimliğini beslemeyi tercih et. Odağının gücün olduğunu unutma. Dikkatini nereye verirsen orası büyür. Her yeni ben ifadesi aldığın bir karardır. Bugünden itibaren söylediğin her ben ifadesi beynine verilmiş bir talimat, evrene gönderilmiş bir sinyal, ruhunun yönünü belirleyen bir pusuladır. Bu yüzden artık cümlelerini bilinçle seçmelisin. Kendin hakkında söylediklerin yaşamının en güçlü manifestolarıdır. Her ben bir tohumdur. Her tekrar bir niyet, her his bir imzadır. Ve sonunda her şey imzanı taşıyan bir gerçeğe dönüşür. Bedenlenme, şimdi de, seçimlerinde ve davranışlarında gerçek olmayı gerektirir. Gelecekten beklemek yerine şimdi olmak demektir. Gerçek dönüşüm, senin çağırdığın geleceği çoktan yaşamaya başlamanla olur. Sadece düşüncede ya da hayalde değil, yürüyüşünde, konuşmanda, bakışlarında, seçimlerinde yaşayarak. Bedenlemenin sırrı sonucu beklemek değil, sonucu beklemeden önce yaşamaktır. Yani görmeden önce olmaktır. Çünkü hayat ne istediğine değil, ne olduğuna cevap verir. Kuantum bakışa göre gerçeklik sabit değildir.
gözlem ve niyetle şekillenen bir olasılıklar alanıdır. Gelecek dışarıda beklemez. Zaten vardır. Senin titreşimin hangi versiyonda yaşayacağını belirler. Ben bolluk istiyorum ile ben bolluğum arasında büyük bir fark vardır. Birincisi gelecekten ister. İkincisi ise şimdiye çeker. Biri eksiklik, diğeri doluluk ve olma haliyle titreşir. Gerçek bedenleme, hayalini yaşamadan önce o hale bürünmektir. Başarıya ulaşmış gibi düşünmek, hissetmek, davranmak ve yolu daha yürümemişken adanmak ve sadık kalmak demektir. Zaten başarılı olsaydın nasıl yürürdün? Evrenin yanında olduğunu bilseydin nasıl konuşurdun? Gerçekten değerli olduğuna inansaydın neyi seçerdin? Kendine sor ve gerçek dönüşümünü başlat. Henüz oraya varmadan orada olmaktır mesele. Davranışlarında, duruşunda, bakışında, düşüncende bunu hissetmektir. Bu frekans hizalanmasıdır. Dışarıdan zorlamayla değil, içeriden uyumlanarak. Ve sonra ne olur biliyor musun? Dünya seninle hizalanır. Gerçeklik geçmiş hikayene değil, şimdiki titreşimine yanıt verir. Duyguların gerçeğini şekillendirir. Bu yalnızca bir felsefe değil, evrensel rezonans ilkesidir. Yeni kimliğinde ne kadar uzun kalırsan aynadaki yansıman o kadar netleşir. Gerçeklik arkada kalmaz, gecikmez. Günlük bedenleme pratiği yapmak bu süreçte çok faydalı olacaktır. Sabah kalkar kalkmaz birkaç dakika gözlerini kapat. Gelecekteki en iyi versiyonunu hayal et. O nasıl hissediyor? Nasıl karar veriyor? Sonra gözlerini aç. Ben zaten o versiyonum de. Ve bugün o şekilde düşün, yürü, yaşa. Gün içinde kendine sor. Bu düşünce dönüşmekte olduğum kişiye uygun mu? Gelecekteki halim bu kararı verir miydi? Bu bir zorunluluk değil, bir hizalanma pratiğidir. An be an enerjisel olarak uyumlanmaktır. Bedenleme bir performans değil, bir hatırlayıştır. Kimseye şov yapmak değil, kendi özünü hatırlamaktır. Zaten içinde olanın dışa yansımasıdır. Rol yapmak değil, hakikatini yaşamaktır. Görünür kanıt olmadan o hale sadık kalmak, manyetik bir alan yaratır. Artık sonucu kovalamazsın. Onu kendine çekersin. Çünkü sen artık olmuşsundur. Evren sadece arzu ve dileklerini ödüllendirmez. Yarattığın kimliğini yansıtır. Ne kadar meditasyon yaparsan yap. Hala eski benliğinde yaşıyorsan yeni gerçekliğin gelmez. Gelemez. Ama yeni versiyonunda yaşarsan evren anında yanıt verir. Kuantum alanda senin için sonsuz versiyonlar zaten vardır. Hepsi mevcuttur. Hangisini geçeceğini belirleyen şey ben kimim sorusuna verdiğin yanıttadır. Kelimeler büyü taşır. Bu yüzden İngilizce'de hecelemek demek spelling, büyü anlamına gelir. Spell büyü demektir. Her ben ifadesi bir büyüdür. Bir yaratım emridir. Ben yorgunum, ben başarısızım, ben kaygılıyım gibi cümleleri çoğu kişi farkında olmadan tekrar eder durur. Ama işte sorun buradadır. Her ben cümlesi bir kimlik çağrısıdır. Ve yarattığın kimlik kaderin olur. Dil inancın aynasıdır. Gerçekliği tarif etmekle kalmaz. Zihnindeki yapıyı şekillendirir. Ben yeterli değilim dediğinde sadece hissettiğini ifade etmezsin. O hissi güçlendirirsin. Bu sadece pozitif düşünce meselesi değil. Beynin tekrar edilen cümleler etrafında sinirsel devreler kurar. Ben hep gerideyim dediğinde yalnızca o an için değildir.
zihin ve beden bunu otomatikleştirir. Bu yüzden ben hep böyleyim dediğinde bilinçaltı bunu emir kabul eder. Evren de onu onaylayan olayları önüne serer. Çünkü mesele sadece istemek değil, neye imza atmayı tercih ettiğindir. Unutma, her ben bir imzadır. Kelimelerin ve cümlelerin günlük simya gibidir. Bir asa taşıdığını ve onu neye gösterirsen onu büyüttüğünü hayal et. Negatif sözler istemediğin şeyleri büyütür. Oysa ben güçlüyüm dediğinde o gücün enerjisini çağırırsın. Bu süreçte dilini arındırmalısın. Ve bunun ilk adımı farkındalıktır. Günlük konuşmalarında hangi ben ifadelerini kullandığını izle. Tükenmiş, kızgın ya da şaka bile olsa kelimelerin gerçektir, unutma. Olumsuz bir cümle yakaladığında dur ve yeniden yaz. Bugün berbat biriyim deme mesela. Şu an dağınık hissediyorum ama içimde huzur var de. Duygular geçer, kelimeler kalır, hatırla. Başlangıçta tam inanmasan bile yüksek ifadeler kullan. Ben öğreniyorum, ben gelişiyorum, ben güçleniyorum. Bu köprü ifadeleri zihnini olasılıklara açar. Sözcükler gerçekten hissedildiğinde büyülü olur. Ben güvenliyim derken gözlerini kapat. Bu güvenin bedenini doldurduğunu hisset. Zihin değil, beden de bu enerjiyi hissettiğinde değişim başlar. Diyelim ki bu güçlü cümleleri söyledin. Ben iyileştim, ben bolluğum, ben aşktayım. Şimdi ne olacak? İşte çoğu kişinin bilmediği ya da anlamadığı kısım budur. Cevap kutsal sessizliktir. Bu sürecin olmazsa olmazıdır. Sessizlik güçtür. Bildirini evrene verdin. Tohumunu ektin. Artık toprağı her dakika kazmana gerek yoktur. Evrenin bilgeliğine ve tecrübesine güvenme zamanıdır. Sürekli oldu mu, olacak mı diye sormak yanlıştır. Sürece teslim olmak gereklidir. Boşluk çoğu kadim geleneğin kutsadığı bir kavramdır. Düşünce ile tezahür arasında bir boşluk vardır. Her ses ve sessizlik arasında bir boşluk olduğu gibi. Bu boşluk rahatsız edici gelebilir. Ama gerçek yaratım oradadır. Bildirinden sonra o gerçekliği zaten olmuş gibi yaşamalısın. Zorlayarak değil, güvenle. Yürüyüşünde, bakışında, seçimlerinde bu güveni göstermelisin. Sükunetle, inanarak. Evren baskıya değil, rezonansa yanıt verir. Gerçek usta olmak, gözlemciye dönüşmek demektir. Düşüncelerin sen değilsin, unutma. Sen onları gören gözlemcisin. Programı yazan sensin. Bu farkındalık belki de yaşamdaki en büyük anahtarındır. Kendine şu an sor. Bu düşünceleri kim fark ediyor? Sen farkındalığın ta kendisisin. Ve hangi düşünceyi ben diyerek seçersen onu gerçek kılarsın. Artık gözlemci olduğunda yeni hikayeler yazabileceğini biliyorsun. Ben olanım. I am that I am. Musa'ya aktarılan sırdır. Yaratıcı güç içindeki bendedir. Söylediğin her ben, evrenin tuvaline atılmış bir fırça darbesidir. Sonuç olarak beklemene, kimseden izin istemene gerek yok. Evren senden gelecek kelimelere yanıt vermeye hazır. Şimdi yüksek sesle söyle. Ben özgürüm. Ben aşktayım. Ben yaratıcılığım. Her şey bir sözcükle başlar. Bir cümleyle hayatını değiştirebilirsin. Hatırla, senin özün gürdür. Özgür olmak için buradadır. Bu yolda hep kalbinin bilgeliğini dinle ve güven.
bütün cevapların içindedir.